Hoş geldiniz. Bugün travmaların çeşitli türlerdeki ilişkilerimizi nasıl etki ettiğinden bahsedelim. Hayatımızın belirli aşamalarında bir şekilde bizi derinden etkileyen olaylar yaşarız. Özellikle nispeten daha erken dönemlerde yaşanan bu etkileyici vakalar bizim karakterimizin henüz oluşum aşamalarında meydana geldiği için çok daha kalıcı oluyor ve belki de bir ömür boyu bu şartlanmışlığın izlerini yaşıyoruz. Geçmiş peşimizi bırakmıyor. Bu olaylar bazen gözde görülmeyen ama içimizde derin izler bırakan travmalara dönüşür. Bu izler hem ilişkilerimizdeki davranışlarımızı hem de başkalarıyla kurduğumuz bağları şekillendiriyor. Bu sadece iş ilişkilerinde değil, arkadaşlarımıza ve aile içindeki ilişkilerimize de yansır. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Sizler için böyle videoları yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. Travmalar her insanda farklı bir şekilde kendini gösterir. Bazen bir fiziksel olay, bazen duygusal bir deneyim travmaya dönüşebiliyor. Ama bana kalırsa duygusal bir deneyim sonucu gelişen travmaların bedeli çok daha ağır. Çünkü 5 maymun deneyindeki gibi çoğu fiziksel şiddet bazlı travmanın vücuttaki izleri daha çabuk toparlanır. Yani dövse, kanatsa, morartsa onun insan bedenindeki izleri 3 haftada iyileşir. Ama psikolojik şiddetin izleri hayat boyu geçmeyebiliyor. İşte o maskeleyemediğimiz yara kurduğumuz ilişkilerde karşı tarafa aktarım yapmamıza neden olabiliyor. Bundan dolayı karşı taraf da etkileniyor. Zamanla o da bize benzemeye başlayabiliyor veya biz de ona benzemeye başlayabiliyoruz. Travmalar genellikle öğrenilmiş çaresizlik kaynaklı olduğu için bireyi zamanla aşırı temkinli olmaya itiyor. Yani bunun bir sonucu olarak travmalar ikili ilişkilerimizde öncelikle güven duygusunu zedeler. Güven her türlü ilişki için temeldir. Eğer güven yoksa yeni ilişkiler bireyin geçmişinden etkilenme derecesine göre sağlıklı bir şekilde ilerleyemeyebiliyor. Örneğin bir kişi geçmişinde terk edilme deneyimi yaşamışsa sevdiği insanla ya da yakın arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilerde de sürekli terk edilme korkusu taşıyabiliyor. Travma sonrası stres bozukluğuna da güzel bir örnek. Bu durumda karşınızdaki kişi size değer veriyor olsa bile şartlanmış olan beyin travmanın etkisiyle ona güvenmekte direnç gösteriyor. Bu yüzden içten içe isteseniz bile bu kişiye istediğiniz kadar bir karşılık veremiyorsunuz. Sonuçta güven sağlanamadığı vakit ilişkilerin derinleşmesini engelleyen en büyük engel haline geliyor diyebiliriz. Travmalar bazen de duygusal kapanmalara neden olur. Bazı insanlar travmalarını iç dünyalarında bastırarak ilişkilerine yansıtmazlar. Bununla birlikte gelişen iletişim çekimselliği bir ilişkiyi sürdürebilmek için gerekli olan açıklığı engeller. Çünkü kabuklarına çekiliyorlar. Bazı insanlarsa tam tersi travmalarını agresifçe dışarıya saçarlar. Bu tamamen mizaç meselesi. O zaman da bu tip kişilerde korkunç derecede yüzsüzlük görebiliyoruz. Her yüzsüzlüğün perde arkası illa bir ebeveyn şımartmasına dayalı olmak zorunda değil. Ebeveynlerinden hiç ilgi görmemiş olanlar da travmalarını bu yolla yansıtabiliyorlar. Hatta bazen hiçbir travma geçmişine bile ihtiyaç duymayabiliyor bu tarz ukala hareketler. Ama biz burada travma bazlı senaryolara değinelim. Travmalar tamamen kişinin mizacına göre ilişkilerini belirliyor. Mesela küçüklüğünde babası tarafından fazla sevgi görmemiş bir kız çocuğu, ilk senaryoda sözünü ettiğim gibi büyüdüğünde ikili ilişkilerinde güven problemi yaşayabildiği gibi aynı baba kaynaklı sevgisizlik bir başka kızda tam tersi yeni tanıştığı birisini tehlikeli boyutlarda aşırı bağlanma ve aşık olma senaryosunu deneyimletiyor. Buna da psikolojide Andromeda kompleksi denir. Bazı kızlar baba şefkati ve sevgisinden eksik kaldığı vakit büyüdüklerinde hayatlarındaki geriye dönük eksik kalmış olan hem baba hem de sevgili rolünü tek bir erkeğe yükleyerek onlardan almaya çalışıyorlar. Bazı kızların sahiplenen erkek anlayışı da bu psikolojiye bağlı dünya toplumlarında. Mesela bu tarz senaryodaki birisi sürekli terk edilme korkusu yaşayıp ilişkilerinde fazla bağımlı bir tutum sergileyebiliyor. Zamanla karşısındaki kişiye olan ihtiyacı aşırı derecede artabiliyor. Mesela bir şekilde sevdikleri kişiyi sürekli test etmeye başlıyorlar. Tıpkı babası gibi o kişinin de hayatından gitmesinden korkmasından doğan bir paranoya kaynaklıdır. Bu da ilişkiyi zedeleyebilir. Çünkü bazı art niyetli erkekler bu aşırı ilgiyi çantada keklik ilişki olarak yorumlayıp kolaylıkla o kişiyi aldatıp travmalarına bir yenisini daha ekleyebiliyor. Hep örnekler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Video başlığımın karşılığını verebilmek adına. Gerçek hayatta bu tarz travmalar farklı kişilerde böyle farklı ilişki senaryolarını doğuruyor. Son olarak travmalar geçmişin bir parçasıdır. Sizi kalıcı olarak tanımlamak zorunda değiller. Siz her an değişebilen, iyileşebilen ve büyüyebilen bir insansınız.
Eğer geçmiş travmalarınızın sizin için nihai gerçeklik haline gelmesini istemiyorsanız o kalıbın dışına çıkmanız gerekiyor. Bu da genellikle profesyonel yardım gerektirir. Post-hipnotik telkinler ve EMDR gibi bazı yöntemler aracılığıyla. Yani yöntemin türüne göre bu travmalarınızı maskeleyebilirler. Bu anılara ulaşmanız zorlaşır. Veyahut sizi bu anıya karşı duyarsızlaştırarak zihninizdeki yoğunluğunu azaltırlar. Böyle de çözümleri var. Bu videoda ilişkilerde travmaların etkisini genel anlamda ele aldım. Hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ilişkilerinde travmaların nasıl bir etkisi olduğunu belirttim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.